Evleneceğim diyor. 2 tane kız var ama erkek yok. Bunlar evlenmeyecek mi ömrü hayatı boyunca? Evlenmeyecek tabii. Kadın diye hiç evden çıkmaz. Yengesini, eşini ve aynı zamanda annesini. Geriye kalan kadını göremiyor. Çıkaber. Selamati. Sen ömrü hayatın boyunca yaşayacağın, aynı yastığa baş koyacağın insanı nasıl bir günde seçebilirsin abi? Yetişkinlerin bileceği ot var burada. Tarım tarla işi Peşaver'in bu köyünde çok iyi işliyor. Ha. Ailenin dışında kızı vermez, ne vermez ne almaz. Hem almıyor hem vermiyor. Düşer miyim abi? Düşmem kesin herhalde. Pakistan'ın Peşaver şehrinde Peştun köyünde kahvaltı yapıyoruz. İşte gördüğünüz bu bizim çöreğimiz. Orada çayımız. Sütlü çay. Tabii ki Hindistan'daki çaya biraz benziyor. Masala çay diyorlar ama tadı bence Hindistan'ınkinden daha iyi. Hem de çok, bir de köyde içtiğimiz için süt çok taze, her şey çok güzel. Güvenliğimiz için her daim silahımız orada duruyor. Kullanmayı bilmesek de yani öğreniriz. Çünkü bilmiyorum, ev sahibimiz bize silah verdi. Birçok silahlar var bu bölgede. İlerleyen videolarda görürsünüz. Peşaver'in Peştun köyünde bir gün geçirme videoma hoş geldiniz. Ev sahibimiz. Her şey doğal, organik, tam sevdiğimiz gibi. Anadolu çocuğu doğal, organik sever abi. Kaymak gibi bir şey, her şey doğal. Bu tavuk. Abi şu çaya diyecek bir şey yok ya. Zeytin? Zeytin var ha, bu arada demeyi unuttum. Zeytin var. İtalya'dan gelmiş. Yok ya, bozulmaz o. Sen bir baksana, biz kule almıyoruz abi. İtalya'dan geldi. Allah Allah, ben bakayım. O zeytin çok zor bozulur abi. Yo abi, orijinal ya. Hem de var ya, çok kaliteli bir zeytin. Biz kule almıyoruz ya. Ben sadece yani sizin gibi misafirler için diyorum. Bunun yağı var ya, zeytinyağı koymuşlar içine. O çok pahalı bir şey. Tutmuşuz Pakistan Peşaver şehrinde zeytin bulmuşuz, yemeyeceğiz. Bize bir afiyet olsun. Menümüzü gördünüz. Genel olarak abi Peştunlar böyle mi kahvaltı yapıyor Pakistan'da? Biz de öyle böyle. Böyle. Aynen. Bu kahvaltımız bu tavuk. Bu tavuk yoğurtta yapılmış. Yoğurt. Bu yumurtamız böyle. Parata zaten. Aynen, parata. Meşhur abi. Meşhur ekmeğimiz böyle. Şimdi köyü geziye çıktık. Köy gerçekten çok ilginç. Kendi başına çıkmış, tabi bazı yetişkinlerin bileceği ot var burada. Ne otu derseniz otu boş verin. Koca koca çıkmış işte. Tarım tarla işi Peşaver'in bu köyünde çok iyi işliyor. Marul var. Bunu biliyor musun? Bu yeniyor değil mi? Aynen, bu yeniyor. Siz şey yapıyorsun bunun içinde, böyle pilav falan içiyor, sarılıyor bilmem ne. Allah Allah, bu kuzu kulağı değil mi? Aynen o işte. Ama biz yiyoruz bunu, yemek. He, biz de yiyoruz abi. Biz Türkler olarak yemediğimiz ot yok. Bütün yeşilliklerden, doğanın her güzelliklerinden faydalanıyoruz. Bu gördüğünüz sanki kuzu kulağına benzettim ama yediğimde o değildi. Bir başka şeye benziyor. Aleykümselam. Afganya ne? Müslüman. 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 Ya, Müslüman elhamdülillah. Baba hayır. Nerede? Esselamu aleyküm. Çıkaber. Selamati. Germany. Abimi görüyorsunuz değil mi? Kafasında ot taşıyor. Aslında köy hakkında birçok şey denilebilir. Burada ev sahibim, yani bizi evinde misafir eden arkadaş Abdurrahman. Bu köy tamamen onlara ait. Tamam, şimdi 80 tane falan ev olduğunu söyledi. Aynı bizim tabii ki Türkiye'deki Kürt kültürüne biraz benzettim yani, öyle. Burada insanlar mesela, kadınlar tabii yok ya, bizde öyle değil. Buradaki kültür çok farklı. Siz benim dediğim kültürü boş verin, tamam mı? Türkiye'dekini. Şimdi burada sadece bu Abdurrahman şey görebiliyor. Yengesini, eşini ve aynı zamanda annesini. Geriye kalan kadını göremiyor. Tamam mı abi? Öyle göremez yani. Mesela köyde herkes akraba ama birbirine selam veremiyor. Yani öyle bir sistem halinde. Abdurrahman 8 yıl önce Türkiye'ye kaçak gitmiş. Giderken de bacağından vurulmuş. Gerçekten o yollar çok sıkıntılı bir yerler. Her insanın yapabileceği şeyler değil. İnsanlar tabii ki neden gidiyor? Ekmek parası yüzünden. Böyle bir Peştun kültüründe ilginç bir yaşam tarzı var. Yani düşün. Akraban ama maalesef göremiyorsun, edemiyorsun. Kadınlar senin akraban ya, ama sen maalesef onlarla konuşamıyorsun. Bu tabii onların kültürü. Biz saygısızlık etmiş olmayalım ama bana göre bence çok farklı bir kültür. 80, yani neredeyse bunların sülalesi full burada yaşamış, tamam mı? Ben dedim şimdi yürüyoruz köyde, bir tane kadın veya adam denk geldi. Ya adama selam veriyor tamam ama kadına dedim neden selam vermedin, yani bu senin akraban değil mi? Evet dedi, biz asla kadınlarla konuşmuyoruz. Neden abi dedim. Bizde böyle dedi. Ben sadece eşimi görüyorum, yengemi görüyorum. Nasıl evlenmiş? Evlenme stili de eşini sadece düğünden bir önceki gün görmüş. Yani görücü usulü. Öyle bir sistem halinde burada insanlar evleniyor. Hala Pakistan'da bu sistem devam ediyor. Gerçekten ilginç. Yani düşünsene, ömrünün boyunca geçireceğin insanı sadece bir günde tanıyorsun, alıyorsun. Tabi buna kim seçiyor? Anne seçiyor, baba seçiyor. Onay verildikten sonra her şey tamamlanıyor. Böyle de güzel bir gölümüz var.
Çocuklar bazen sıcakta burada yüzüyorlar. Bizim ev sahibimizin dedesi karşıda çalışıyormuş. Nehirden geçeceğiz. Ayakkabılarımızı çıkartıp zaten gençler yüzüyordu. Boğulacağımızı sanmıyorum. Bakalım karşıya geçeriz abi, sıkıntı yok. Yok ne? Ayakkabı çıkart. Deden kaç yaşında? 80 yaşında mı? 75. 75 yaşında hala çalışıyor. Çalışıyor. You can fishing here? Ya too much. Abi No problem. sen bir girsen ne kadar Tamam gel. boyu? Ya o kadar değil. Allah Allah. Bu kadar. Öyle mi? Tamam, geliyoruz. Fazla yok. Düşer miyim abi? Düşmem kesin herhalde. Hey kurban oldum Allah'ım. Abi çok kayıyor burası ya. Oradan oradan indim, düşüyordum ya. Düşerdin kardeş. No. Okay. Let's go. Su pek derin değil. Su pek derin değil ama ayağımıza taşlar batıyor maalesef. Yüzüyorlar mı abi burada? Ne yapıyorlar? Bir de yazı var ya. Öyle bir su geliyor biz kaçıyoruz buradan. Vallahi ben geleceğim abi. Burada bir 10 gün yaşayacağım ya gerçekten. Çok harika bir sistem var ya. Köy hayatı işte. Tam istediğim, sevdiğim. Esselamu aleyküm. Çık haber bir ha. Assalamu alaikum. Ve aleyküm esselam. ठीक ठाक Ha, peki. Abim 80-75 yaşında. देखो देखो Bu gördüğünüz abim 75 yaşında çalışıyor işte. Çalışan demir paslanmaz lafı bu abim de geçerli. Burada tarlada bir şeyler biçiyor. Ota benziyor. Peştun köy hayatı gerçekten çok ilginç. Böyle sakinliği, relakslığı, böyle başka kültürü tanıyacaksanız Peştun köy hayatına bakacaksınız bir abi. Tabi biraz nasıl iyi tanırsınız daha iyi biliyor musunuz? Eğer olur da eşiniz varsa ya da örnek veriyorum bir kız arkadaşınız var, tamam mı? Bu benim tecrübem. Onunla beraber gelirseniz, onu da eşim diye tanırsanız kültürü daha iyi gösteriyorlar. Bütün insanlarla tanışıyorsunuz. Ama tabii ki tek geldiğiniz zaman sadece erkeği görebiliyorsunuz. Yani bize göre normal, yani kadınla da konuşursun. Çünkü tabii onun yaşam biçimi, yaşama bakışı farklı. Erkeğin yaşama bakışı farklı. Adam mesela burada çalışırken kadın da evde çalışıyor. Mesela ne duygu hissettiğini tabii ki merak ediyor insan ister istemez. Kadının da erkeğin de, yani böyle. Bunlar tabii ki 2-3 defa geldiğimde tecrübe ettiğim bir şey. Avusturyalı bir arkadaşım vardı, kız. Onunla beraber gelmiştim bir kere köye. Yalan söylediydim, yani eşim demiştim ama kültürü daha iyi tanımıştık. Bazen ister istemez insan yalan söylemek zorunda kalıyor. Öyle demiştik. Tabii inanmamışlardı ama. Çünkü sonra zaten gerçeği söylediğimizde. Ama biz pozitif enerjiyi aldık. Ondan sonra zaten insanlarla tanışmıştık. Onlar da bizim iyi niyetli olduğumuzu anladılar. Abim çapa yapıyor burada. Ha? Çık haber abi bir gayr. Selameti. Ya selamete selamete. Afgani. No, ben Türkiye. Turki. Türkiye. Turki. Ha. Very good Turki. Aa, كيف هذا تركي عربي no, mafi Arabi. Turkish language. Turkish, Ha, Turkish. teka. Arabi different. different اي سعودي Teka, Suudi Arabiya. Bu gördüğünüz şeker kamışı, burada şeker kamışı çok meşhur. Abim ne güzel çapalıyor tarlamızı, bahçemizi. Bayağı da çapalamış ha. Gerçekten çalışkan bir adama benziyor. Bir kişi böyle işte başlıyor. Şeker kamışından da insanlar çiftçilikten para kazanıyorlar. Bir tane çapa olsaydı adama yardım ederdik biz de. Abi çapa yok mu? Ben çok iyi çapa yaparım. Bunun ismi nedir? Kodala. Ben çok iyi çapa yaparım ya. Benim babam da çapacıydı. Gerçek diyorum. Sen abi çevirsene, translate et buna. Assalamu alaikum. Vallahi. Da arklar yapmışlar. Biz buna ark diyoruz. Tabii bazı insanlar ne diyor bilmiyorum ama ark. Muhtemelen buralara bir şeyler ekecekler. Hazırlamışlar. Mevsim geldiği için. Abdurrahman abim diyor, benim diyor baban değil mi abi? Dedim. Ha, deden. Annem babası. Annesinin babası 7/24 saat çalışıyormuş. Gerçekten böyle hayatta farklı insanlar var. Abi adam çalışmazsa diyor yaşlanıyor. Adam 75 yaşında adam çapa sallıyor. Evleneceğim diyor. Yeniden mi? Evet. Of, aynen bu abim belki Türkiye'den göçmüş olabilir. Bunun dedesinin dedesi. Aynen öyle. Çok güçlü, çok maşallah. İnşallah evleneceksin abi. İnşallah her şey gönlünce olsun abi. Hangi ülkeden istiyor abi? Yaşlanınca insan başka ülkeden Buradan eş istiyor. Buradan mı? Şimdi onun yanında konuşamam çünkü bizde öyle bir şey var. Ha, o zaman başka yerde sorayım ben sana bunu. Aynen, başka yerde sorarsın. Sıkıntı. Nasıl yani? O anlamaz da o buradan istiyor. He. Yani istemiyor ki yerde. Nasıl konuşacak?
Çünkü sadece tek dil biliyor. Kendi dilimiz biliyor. Başka dil bilmiyor. Ha ama o şey bilse Urduca olur mu? O da olmaz. O da mı olmaz abi? Biz Kültüre aileden ters. dışarı evlenmiyoruz. Bizde öyle bir şey He, var. anladım. Yani akrabadan evleniyorsunuz. Akrabadan evleniyoruz, akrabaya veriyoruz, akrabadan alıyoruz. Dışarı yok. Allah Allah, farklı bir kültürmüş abi. Bizim bazen Kürtlerde de böyle, bazı Kürt ailelerde de bu gelenek devam ediyor. Ha. Neden böyle bir şey yapıyorlar abi? Ya bu en iyisi bu. Çünkü ben ve kız kardeşime eğer veriyorsam karşıdakini herkesi biliyorum. Nasıl bir insan olduğunu biliyorum. Ve eğer oradan alıyorsam kendime onu da biliyorum, nasıl bir kız olduğunu, nasıl bir aile olduğunu biliyorum. İlginç bir kültür yani. Aynen. Biz işte bu işle uğraşıyoruz Türkiye'de. Ha, çok güzel. Abim burada ağaçların altını çapalıyor. Bayağı da çapalamış maşallah. Ha, bütün otları perişan etmiş, yabani çıkan otları. Gördünüz değil mi? Ne kadar farklı kültürler var. Yani aileden başkasına ne kız veriyorlar ne de başkasından kız alıyorlar. Ne denilebilir? Yani herkesin farklı düşünceleri olacaktır tabii. Böyle demek ki güvenmiyorlar yabancı birine. Bilmiyorum yani ne denilebilir? Tabii bizim Türkiye'de de bu sistem yok değil. Var tabii ki. Hadi bazı insanlar bunu yadırgayacak ama gerçekten bu bizim ülkemizde de var. Ben tabii bu konu hakkında düşüncelerimi söylemeyeceğim abi. Çünkü ne denilebilir ki? Ne denilebilir açıkçası? En çok da şaşırdığım şey görücü usulü evlenme. Sen ömrü hayatın boyunca yaşayacağın, aynı yastığa baş koyacağın insan nasıl bir günde seçebilirsin abi? Hiç mi bunun başka yolu yok? Çünkü sen bir günde bir insanı nasıl tanıyabilirsin ki abi? Mümkünat yok. Hiçbir insan bir günde kimseyi tanıyamaz. Sen onunla bir aynı tasa kaşık daldıracaksın, yani bir çorba içeceksin, öğreneceksin, ne bileyim. Şahsen ben öyle düşünüyorum. Abim bu ağacı niye çapalıyor ben anlamadım. Bu ağaç aslında yabani bir ağaç gibi bir şey. Abi bu ağaç meyve mi veriyor? Hayır, bu ağaçtan biz yatak falan yapıyoruz, çok pahalı satılıyor. Bunlardan yatak yapıyorlarmış, o da çok pahalıya satılıyormuş. Şu andaki zamanı buğday. Buğday bitince mısır geliyor. Mısır bitince pilav geliyor. Pilav bitince bir sürü şey daha var. Aynı bizde de öyle. Aynı bizde de öyle abi. Mevsiminde ekiliyor işte. Tarım tabii ki ne oldu? Yıllar boyunca evrimleşe. Kimileri buğday ekmeye başladı. Kimileri de tabii ki mısır ekmeye başladı. Böyle evrimleşe tarım bu seviyeye geldi. Var mı abi başka Peştun kültürü hakkında diyeceğim bir şey? Gerçekten şu söylediğin çok benim dikkatimi çekti. Yani sadece kızı kendi ailenize veriyorsunuz, kendi ailenize alıyorsunuz. Bizim burada mesela benim şu an 13 değil de 7-8 yaşında kız kardeşim var. Evet. O hayatta bizim burada kadın diye hiç evden çıkmaz. İşte bir. İkincisi kendi mesela benim kardeşim olsa, başka biri olsa tüm müşterilerin aynı. Bu köyde böyle. Ailenin dışında kızı vermez, ne almaz. Hem almıyor hem vermiyor. Üstün kültür şerit Evet, bir şey. evet Çok doğru dedin abi, doğru Aynen. telaffuz ettin. Aynen. Yani açıkçası bana çok farklı geldi. Hadi bir tane kız, iki tane kız var ama erkek yok. Bunlar evlenmeyecek mi ömrü hayatı boyunca? Evlenmeyecek tabii. Bir de bizde bir şey daha var kanka. Kendine göre kız alıyor ki onunla beraber tüm hayat boyunca kalsın. Yani onunla beraber kalsın. Allah Ben Allah. olmasam bile onun yanında kalacak. He, sen gitsen şimdi o yaşayacaklar beraber kardeş Beraber kardeş. yaşıyor. Ay kardeş. O ona kız, kendi kızı Ha diyor. kendi kızı değil mi? Aynen. Anladım abi. Bu sudan kanka banyo yapıyorsun. Kaşıntı geçiyor. Ben kendi denedim oldu. Vücuda çok iyi geliyor değil mi? Aynen. Temizliyor. Mesela kaşıntı olunca bu sudan banyo yap hemen geçiyor. Hemen. O, kükürt o zaman abi. Ama içeride öyle bir sinek var kanka şöyle kalın. Böyle kalın sinek var. Yani köpek, kedi bir şey girince hemen saldırıyor. Ama ben girince bana bir şey demiyor. Sen girince insanlara bir şey demiyor. Allah Allah. Yani kötü bir pis bir hayvan girince hemen ona saldırıyor. İşte bu gördüğünüz ilginç yerde abimin anlattığına göre 15 yıl önce helikopterle adamlar gelmiş. Çor'da bir arazi var. O araziyi göreceksiniz. Oraya inmişler helikopterle. Tam buranın arkasında bir yer var. Orayı kazmışlar. Burada da yatırmış gibi bir şey var. Yatır muhtemelen bir cenaze var. Biz yatır diyoruz. Orayı kazmışlar. Ne çıkarttıklarını insanlar bilmiyor. Köydekiler de inanamamış. Yaklaşık 15 yıl önce falan gelmiş. Yani bilmiyorum hurafe, bilmiyorum abimin anlattığı doğru. Ama büyükleri söylüyormuş. Her an her şey olabilir. Ama helikopterle geldikleri için tabii ki bence doğrudur. İşte bahsedilen kazılan bölge burası. Helikopterle gelmiş, burayı kazmışlar. Aynı gerçekten de bir insan kazmasına benziyor. Kafamıza bir şey düştü, ne olduğunu ben de anlayamadım. Bayağı da kazmışlar ha açıkçası. Gerçekten. Mezar değil mi abi burası? Hep mezarlar yatıyor. Helikopter oraya mı indi abi? Çocukların uçurtma uçuştuğu yere. Helikopter oraya inmiş. Gece saat 2-3 gibi böyle. Yani tüm herkes yatıyor. Allah Allah. Böyle saatlerde.
Abi insan tabii helikopter inince bakıyor bazıları. Aynen. Diyor ki bu ne böyle? Yani ses geldi bizim kuyu kalktı ne oluyor ama askerler silahlarla burada bir sürü asker gelmiş. Allah Allah. Bilmiyorum burada ne çıkarttılar bir şey çıktı mı çıkmadı mı hiç bilgimiz yok. Ama bayağı kazmışlar. Bayağı çok kazmış. Bu daha çok doldu. Yazın burada su geliyor böyle su gidiyor. He. Çok yani yukarıdan su geliyor. Anladım. O su vurmuş daha çok çokmuş yani. Anladım vay. Ama o çok İstanbul'da ve Konya. Konya'da Orada kalmış. işim kıldım. 3 yılda hiç öğrenmedin mi? 1, 2, 3. 3. Ya 100, 2, asar, isa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay maşallah. 12, 19, Abi, 1000, 3000, 4000. Özbekçe biliyor musun? Hazır hazır. Sen Hazara mısın? Ya ben Afgan, Kuşun. Ha. Anladım. Başka Türkçe bir şey bilmiyorsun. Ya avval Kupa ettim. Ha. Yani çıktı. Ben danışıyorum. Ben senin dilini anlıyorum abi. Sen hangi dilce konuşuyorsun? Ya uzun kapaysa ben bilemem. Ben etmem yok. Türkmence. Bu diyor özünü danışırsan ben seni anlarım diyor. Ben seni anlıyorum. Ava. Bu Özbekçe konuşuyor. Ya Puştun. Ova Özbekçe. Ya oradan ben yettim İstanbul'da. He. Bu Türkiye'de bu Afgan püştünü. Anladım. Ama Özbekçe konuş. Ova ben bunu anlıyorum yani. Bu ne diyor ben hepsini Vardır, anlıyorum. Herhalde vardır yani. Na dil tamın seru kan Khorasan kimin seru. Bunun yanında Özbekler kalmış. He. Orada Oradan öğrenmiş. Oradan öğrenmiş. Ova Özbekçe yes. Tika. Evet demek Özbekçe. Yani ova Gel naniyo. Derim anana. Abi. Akşam burada iyiyim ba mehman bulsa gel. Teşekkür ederiz. Asallar küçük su. Başka çok güzel çalış. Afganistan'da çok sıkıntı. Para yok akan çalış lazım var. Abi sen bir daha söyle Allah'ını seversen. Ne Zeytun Barnu. Evet abi. Çalışırken bir tane makine. Makine. Ben çalışırken. Şu da depot Afganistan'da bu depot. Sen Afgan mısın abi? Bizim Afgan. Buraya nasıl geldin Pakistan'a? Pakistan'da. Afganistan'da Pakistan'da böyle. Burada da kaçak mı? Evdeydim. Ha burada vize var değil mi? Yok. Burada yok. Kimlik. Afgan citizen. Afgan. veriyormuş. Yani Afgan TC gibi bir şey. Afganistan'da çok sıkıntı. Para yok. Çok sıkıntı. Abim abi Türkiye'ye kaçak gitmiş. Kaç yıl yaşadın abi? 3 yıl mı? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Sen Türkiye misin? Ha ben Türk'üm. Sıkıntı yok. Şu gün şu da para yok. Çok sıkıntı. Midede yakdan İstanbul'da davetname davet. Ah ben sana göndereyim davet mavet. Seni olmuyor. Erdoğan vermedi. Vermez. Vermez Erdoğan. İstanbul'da kar. Adamda Akbank kartı var. Pakistan'ın Peşaver şehrinde ya. Şu Deutschland. İstanbul tren. İşte bu gördüğünüz bu Abdurrahman abimin motosikleti Pakistan'ın Peşaver şehrinde Türk bayrağı yapmış motoruna. Niye abi? Niye böyle bayrağı yaptın? Bu bayrak benim bayram. Türk bayrak için evimin üstünde de var. Bunun için ben çok mücadele ettim. Buranın milletle, buranın askarla, hatta hapise bile girdim. Öyle diyeyim sana. Evinin tepesine de asmış. Ki orada gördünüz. Abi sıkıntı olmuyor mu bu senin için? Çünkü Olsun. bazen Olsun ben ne olursa olsun canımı veririm bu bayrağı indirmem. abim sağ olsun böyle motoru var plakanın arkasına. Şimdi akşam vakti oldu. Abdurrahman abimin misafirleri geldi. Biz de bir misafiriz. Bizim için toplandılar. Üstad geldi. Bu gördüğünüz İran, Afganistan, ondan sonra Pakistan'da çalınan rebap. Buralarda çok meşhur. Peştunlar çalıyor dedi abim. Ama Sadece genel olarak Müslümanlara ait. 3 ülkede de çalınıyormuş bu. Ama Bu- o değişik kanka. Abi bu gördüğünüz cevizden yapılmış inanılmaz müzik aleti. Çalması zor abim bizim için Osmanlı'nın Diriliş Ertuğrul müziğini çalacak sağ olsun bu akşam bize özel. Üstadımız bu. Üstad değil mi abi? Bizde de Arsalahan. üstad diyoruz bizde de. Bu abiler var abi bir şeyler söylüyorlar mı? Peştuca. İtasu sevel galiba video ki. Kawin o
منتخب سلام پیش کو او تاسو دې بس الله په Herkese selamlar olsun. Herkes. Türk halkı bir gün sevginizi öğrenecek, gelecekler buraya abi. Avrupa'ya gitmeyecekler, buraya gelecekler bir gün. Bir gün. İnşallah طول ترکی بدل ترازی تا طول بدل ترکی tamam خیمه تا ترکیان مخا انشالله زمون یاران دوستان دي زمون ورونه Tüm Türkiye bizim arkadaş diyor. Biz kardeşiz hepimiz. İnşallah abi. Tamam abim, değer aman ana. Burada Türk bayrağını asmış evini. Onu da göstereceğim. O Türk bayrağını asmış evinin çatısına astığında yani hapise bile girmiş Türk bayrağı için. Gerçekten Pakistan'da Türklere ayrı bir sevgi var. Abi neden bu kadar çok seviyorlar? Bu sadece İslam değil ya. Bu olamaz yani sadece İslam. Şu anda Kuruluş Osman ve Diriliş bu dizi geldi ya. Evet. Ondan sonra çok fazla sevmeye başladılar. Çünkü burada herkes o dizi izliyor. O yüzden Türkiye çok seviyorlar. Bir de eskiden herhalde ama bilmiyorum bizimkilerde böyle bir şey var. Yani sen dersen ben Türk'üm diye bunlar sizin savaş zamanında burada kadınlar her yerde kendi altınları toplamış size yardım için göndermişler. Buradan çok insanlar var. Burada ben size gösteririm çok insanlar var. Buradan gitmiş orada Çanakkale Savaşı'nda savaşmışlar. Bu Pakistanlıların bizim savaşta etkisi çok. Çok yani yardım etmişler. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Ne diyeyim. Çok iyi insanlar ya. Ama tabii ki açıkçası bir şeye de değinmek gerekirse yani Türkiye pek imkanlar değerlendirebilen bir ülke değil. Ya tamam Avrupa'yı severim ama burada imkanlar daha çok ya. Aslında oraya o kadar çok yanaşacağımıza az bir şeyle buraya yanaşsak buranın yaklaşık 300 milyon nüfusu var, tamam mı? Yani şuraya bir iki tane fabrika kursak iş imkanı çok düşük bu bölgelerde. İnsanlar zaten Abdurrahman abim de Türkiye'ye kaçak gitmiş. Kaç yıl önce gittin abi? Yani dizinde mermi yarası mı var dedin sen abi? 2 tane mermi vurulmuştum ben İran'da. Türkiye'ye giderken. Oraları çok sıkıntı abi. Orada insanları kaçırıyorlar, para istiyorlar. İnsanlar keyfinden gelmiyorlar bizim ülkemize. İş imkanı yok abi. Adam ekmeğe ihtiyacı var ama yok yani. Ekmek yok burada. Ne yapacak? Adam o yüzden gidiyor yani. Başka ülkelere gidiyor. Niye Türkiye'ye geliyorlar? Türkiye çünkü iyi ülkelere giden yolun köprüsü. O yüzden oraya gidiyorlar. Hani var mı abi diyeceğin? Yani nasıldı o yolculuk? Çok sıkıntı abi bence çok o yolculuk. Sıkıntı. Ben 2015'te buradan evden kaçtım. Çok sıkıldım burada. Kaçtım öyle. Gittim burada Karachi'ye gittim. Karachi'den Kaftan diye bir sınır var. İran. Onu gece kaçak olarak geçirdik. Orada mermi vuruldu bana. Vuruldum 2 mermi. Sonra 15 gün orada ormanda kaldım. İlaçsız hiçbir şeysiz. Ondan sonra araba bagajında attılar beni. Gittik Van'a gittik. Van sonra onu geçtik. Yani çok zordu o zamanlar. Ondan sonra İstanbul'a gittim. Orada 2-3 ayda dil öğrendim. Türkçe öğrendim biraz. Ondan sonra iş başladım. Sonra 7-8 yıl geçti. 2023'te geri Pakistan'a geldim. Yani başımızdaki ülkelerin durumu çok kötü dostlar. Yani şöyle bir baktığımızda bütün ülkelerin durumu çok kötü. Yani biz bile çok iyi durumdayız diyebiliriz. Yani çok sıkıntılı. Yani bu insanlar bu zorlu yolculuğu yapmak istemez. Ben bir belgesel izledim. Yine bir Fransızlar çekiyordu. Bu İran'dan Afganlar gidiyor abi. Afganlar İran'a gidiyor, tamam mı? İran'a çıkıyorlar, bunları kaçırıyorlar Afganları. Bir tane örgüt var. Ondan sonra bunların üstüne kaynar su döküyor. Videoya çekiyorlar. Doğru. Kaynar su döküyor. Bir sürü şey yapıyorlar. Ondan sonra videoyu ailelerine gönderiyorlar. Diyorlar ki 5.000 euro ya da kaç bin fidye istiyorlar. Diyorlar ki para gönderin, evlatlarınızı serbest bırakalım. Bu sefer bunları serbest bırakıyorlar. Bu sefer İran polisi vuruyor. Yani çok sıkıntı. Bu insanlar keyfinden gitmiyorlar. Ama ben de sevmiyorum yani kaçak gelmesin. Hırsızı var, ipsizi var ülkemizde ama durumlar çok vahim bu bölgelerde.